1890'larda koyun kürkü kırpma makineleri üreten Wolseley şirketinin yöneticisi ve aynı zamanda mühendis olan Herbert Austin, ürettikleri makinelerin dönemsel satış yapmasından memnun değildi. Austin, düzenli talebin olduğu farklı bir alana geçiş yapmak istiyordu. 10 yıl önce Alman mucit Karl Benzin, dünyanın ilk içten yanmalı motora sahip otomobilini icat ettikten sonra Avrupa'da birçok şirket otomobil üretmeye başlamıştı. Bu sektörde büyük bir potansiyel olduğunu anlayan Austin kendi otomobilini geliştirmeye karar verir. Kendi atölyesinde şirketten kalan boş zamanlarında bunun için çalışan Austin 4 yılın sonunda 1899'da ilk otomobilini geliştirmeyi başarır. Austin geliştirdiği otomobilin çalıştığı şirkette üretilmesini istese de patronu otomobilin kar getirmeyen bir sektör olduğunu söyleyerek teklifini reddeder. Bunun üzerine Herbert, Austin Motors adında kendi şirketini kurar ve otomobil üretmeye başlar. 1905 yılına geldiğimizde Austin Motors İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi olur. Şirket 10-15 beygirlik ekonomik modellerden 60 beygirlik lüks modellere kadar geniş bir yelpaze sunar. Austin'in lüks otomobilleri dükler, prensler tarafından kullanılır. Üretim bandından 1912 yılına geldiğimizde 1000'den fazla otomobil çıkmaya başlar. 1914 yılında 1. Dünya Savaşı başlayınca Austin İngiliz ordusu için uçak, ağır silah ve kamyon üretimine yoğunlaşır. Savaştan sonra Avrupa ciddi anlamda ekonomik buhran yaşarken halkın alım gücü düşer. Bu nedenle birçok Avrupalı üretici geniş kitlelerin satın alabileceği küçük, ucuz otomobilleri satışa çıkarır. Savaştan sonra aynı stratejiyi izlemeye karar veren Austin 1923 yılında Austin 7'yi satışa çıkarır. Bu küçük otomobil kısa sürede yüksek talep görünce Fransa ve Amerika'da da lisans altında üretilmeye başlanır. Ayrıca uçak motoru ve motosiklet üretimi yapan BMW, otomobil üretmeye karar verince Austin 7'nin lisansını satın alır ve BMW'nin ilk otomobili olarak BMW Dixie adı altında üretmeye başlar. Ayrıca Nissan'da 1932 yılında Austin 7 Rabi lisans altında üretmeye başlar. Austin 7 16 yılda 290 bin adet satış yapar. Bisiklet üreticisi William Morris 1912 yılında hızla büyüyen otomobil sektörüne girmeye karar verir. İlk otomobili Oxford'u tasarlayan William, Morris Motor şirketini kurar. Motor ve akslar Amerika'dan ihraç edilir. Morris 1922'de ilk defa Ford'un geliştirdiği hareketli montaj hattını uygulayarak seri üretime geçen ilk İngiliz üretici olur. 1924'te yıllık 120 bin adet otomobil üretir hale gelen İngiliz üretici Ford'u geride bırakarak İngiltere pazarında lider üretici olur. Tabii bunda yerli üreticilerini korumak isteyen İngiltere hükümetinin Ford otomobillerinden 3 kat vergi alması da çok etkili olur. Morris küçük ekonomi sınıfı otomobil pazarında Austin'in popüler modeli Austin 7 ile rekabet edebilmek için 1928'de yalnızca 850 cc motoru sahip Morris Minor satışa çıkarır. Araç 6 yılda 80 binden fazla satış yaparak önemli bir başarı gösterir. Model 1935'te Morris 8 ile değiştirilir. Araç rakibi Austin 7 ile yaklaşık olarak aynı fiyatta satıştayken göstergelerle dolu konsolu, hidrolik frenleri ve elektrikli silecekleriyle çok daha iyi donanımlara sahipti. 1932'de Morris fabrikası Avrupa'nın en büyük otomobil fabrikasıydı. Ayrıca Morris 1935 yılında iki küçük İngiliz üretici Riley Motors ve MGE bünyesine katarak daha da büyür. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın kaçınılmaz olduğu anlaşılınca Morris İngiliz ordusu için savaş uçağı üretmek için hükümetle anlaşır. Ancak şirket uçak üretme konusunda başarısız olur. Morris'in ana fabrikası Alman bombardımanında büyük zarar görünce fabrika milyonlarca yakıt tank üretmekle yetinir. Savaştan sonra 1946 yılında Austin tekrar otomobil üretimine başlar. Üretim bandından 1 milyonuncu otomobil çıkar. Savaştan sonra İngiltere ve Avrupa'da büyük bir ekonomik buhran vardı. Dolayısıyla yine küçük, ucuz halkın arabalarına ihtiyaç vardı. Volkswagen Beetle, Renault 4CV, Citroen 2CV, Fiat 500 Avrupa halkını otomobil sahibi yapar. Austin'in yerli rakibi Morris 1948'de yeni dönemin halkın otomobili Morris Minor satışa çıkarmıştı bile. Aynı stratejiyi izleyen Austin yeni dönemin halkın arabası Austin A30'u 1951'de satışa çıkarır. Küçük araç yalnızca 800 cc motora sahipti. 5 yıl içinde 223 bin adet satış yapan A30 önemli bir başarı elde eder. Savaş öncesi Austin ile Morris arasında büyük bir rekabet vardı. İki üretici İngiltere'de üretim yapan Ford ve General Motors'un bünyesinde Opel modellerini üreten Vauxhall ile rekabet etmek yerine daha çok kendi aralarındaki rekabete odaklanmışlardı.
Aynı segmentte benzer modeller pazara çıkarıyorlardı. Ancak savaştan sonra yaşanan ekonomik buhran nedeniyle Avrupa'daki bütün üreticiler finansal olarak ciddi sorunlar yaşıyordu. Bu zorlu dönemde birbirini baltalamak istemeyen ve yabancı rakipleriyle rekabet edebilmek isteyen Morris ve Austin stratejik işbirliği yapma konusunda anlaşır. İki üretici de üretim metotları, Ar-Ge, tasarım, satın alma konusunda ortak hareket edecekti. Bu amaçla 1952 yılında İngiltere'nin en büyük iki üreticisi Austin ve Morris, British Motor Corporation yani İngiliz Motor Ortaklığı adı altında birleşir. 1956 yılında Arap-İsrail Savaşı başlayınca İngiltere'de benzin kıtlığı yaşanmaya başlar. Bu nedenle BMC, Morris Minor'dan daha küçük 4 kişilik bir model geliştirmeye karar verir. Baş tasarımcı Alec Issigonis küçük, aynı zamanda maksimum iç hacim sunan bir model geliştirmek için çalışmaları başlatır. Alec çok zeki bir tasarımcıydı. Yüksek rekabette öne çıkmak için diğer otomobillere kıyasla sıra dışı olan bir model geliştirmeye karar verir. Maksimum iç hacim için tekerler ön uçlara yerleştirilirken günümüz otomobillerdeki gibi motor diklemesine değil yanlamasına yerleştirilir. Şanzıman ise motorun altına yerleştirilir. Arkadan itişe göre daha fazla iç hacim imkanı sağlayan önden çekiş sistemi uygulanır. Bu tasarım sadece 3 metrelik otomobile oldukça geniş bir iç hacim sağlar. Aracın genişliği 1.42 metreyken yüksekliği 1.36 metreydi. Ağırlığı ise yalnızca 610 kilogramdı. Bu tasarım otomotiv tarihinde devrimsel bir tasarım olur. Ardından prototip üretilir ve test edilir. Farklı iklim koşullarında binlerce kilometre yol yapılır. Tam istediği gibi bir otomobil geliştiren BMC sonuçtan oldukça memnundu. Ardından seri üretime geçilir. Diğer üreticiler araçlarını hareketli montaj hattında birleştirirken Mini'nin her parçası tek bir kalıpta birleştirilir. Bu nedenle üretim hızı yavaş olur. Araç Morris Mini Minor ve Austin 7 olarak 1959'da satışa çıkar. İngiliz halkı bu küçük ancak 4 kişi için yeterli iç hacmi olan yakıt tasarruflu, aynı zamanda ekonomik bir tasarıma sahip Mini'yi oldukça sever. Ayrıca uçlardaki küçük tekerler ve bağımsız süspansiyon sayesinde Mini oldukça iyi bir yol tutuşuna sahipti. Bu da sportif bir sürüş keyfi sağlıyordu. 6 yılda 1 milyonuncu Mini üretim bandından çıkar. BMC Mini ile 1960'larda Monte Carlo rally yarışlarına da katılmaya başlar. 35 beygirlik gücüyle pek kazanma şansı olmasa da buzlu çamurlu yollarda diğer araçlar patinaj çekerken önden çekişi ve çok iyi yol tutuşu sayesinde çok iyi bir performans gösterir. Bu performanstan sonra İngiliz yarış efsanesi John Cooper, Mini'de büyük bir potansiyel görür. John Cooper babasıyla birlikte küçük bir atölyede Formula 1 araçları üretiyordu. Sermayeleri yetersiz olduğundan motosiklet motoru kullanmak zorunda kalan Cooper, en kullanışlı yöntem olduğu için motoru kokpitin arkasına yerleştirir. Tahrik ise zincir ile tekerlere aktarılır. O dönemde üreticilerin tamamı motoru öne yerleştiriyordu. Ortaya yol tutuşu çok daha iyi olan bir Formula aracı çıkar. Cooper 1950'lerde 16 Grand Prix yarışını kazanırken 1959 ve 60'ta arka arkaya dünya şampiyonasını kazanır. Cooper bu devrimsel sistemiyle yarışları domine edince diğer üreticiler de araçlarını arkadan motorlu hale getirmek zorunda kalır. Böylece Cooper Formula 1 tarihini değiştirir. John aynı zamanda Mini'nin yaratıcısı Alec Issigonis'in arkadaşıydı. Aracın performansından etkilenen Cooper, aracı rallileri kazanacak hale getirebileceği konusunda Alec'i ikna eder. John Mini'nin 850 cc'lik motorunu 1071 cc'ye çıkarır. Etkileyici biçimde güç 35 beygirden 70 beygire çıkar. Araca Mini Cooper adı verilir. Araç 1964, 65 ve 67'de Monte Carlo rallisini, 65 ve 66'da ise Avrupa Rally Şampiyonası'nı kazanır. 1960'larda tam anlamıyla yarışları domine eden Mini Cooper kazanmak için yüzlerce beygire ihtiyaç olmadığını tüm dünyaya gösterir. Mini Cooper'ın başarısından sonra diğer takımlar Mini gibi otomobiller geliştirmeye yönelir. 1960'larda İngiltere sokakları Mini'ler ile doluydu. Bu küçük araçla her şeyi yapabilmek mümkündü. Alt sınıf insanlar gibi üst sınıf insanlar da Mini sahibiydi. Steve McQueen ve Enzo Ferrari gibi efsaneler Mini sahibiyken dönemin film yıldızları ve şarkıcıları da Mini kullanıyordu. Yani Mini otomotiv tarihinde birkaç kült modelden biri olmayı başarmıştı.
Mini'nin başarısı İngiltere sınırlarını da aşmıştı. Araç İspanya, Portekiz, Belçika, Güney Afrika ve Yeni Zelanda'da da montajlanmaya başlanır. 1969'da 2 milyonuncu, 1972'de ise 3 milyonuncu Mini üretim bandından çıkar. Kuşkusuz kimse böyle bir başarıyı tahmin etmemişti. Mini'nin tasarımı diğer üreticileri de etkiler. Honda 1967'de Mini'den esinlenerek Honda N360'ı satışa çıkarırken, İtalyan üretici Fiat da Fiat 127'de Mini'den esinlenir. Mini'nin satışları çok iyi gitse de BMC reklam ve maliyet yürütme konusunda oldukça kötüydü. 1960'larda aynı segmentte rekabet de artmıştı. Ford'un yanında Fiat, Renault ve Volkswagen de İngiltere pazarında güçlü satışa sahipti. Mini basit bir araba gibi görünse de üretim aşamaları oldukça zordu. Ayrıca Mini'nin segmenti de karlı bir segment değildi. Mini'nin başarısını analiz eden Ford, BMC'nin her sattığı Mini için 30 euro zarar ettiği sonucuna varır. 1960'ların ortasında kötü yönetilen BMC batmanın eşiğine gelir. 1968'de İngiliz hükümetinin aracılığıyla BMC ile kamyon ve otobüs üretimi yapan Leyland Motors birleşir. Yeni ortaklığın adı British Leyland Motor Corporation olur. Rover, Leyland Motors'un bünyesindeyken Jaguar, BMC'nin bünyesindeydi. British Leyland, Ford, General Motors, Chrysler ve Volkswagen'den sonra dünyanın en büyük 5. üreticisi olur. 1970'lerde de Mini'nin satışları iyi gitmeye devam eder. British Leyland artık Mini'nin tasarımının güncellenmesi gerektiğini düşünür. İtalyan tasarım şirketleriyle çalışılarak birçok prototip üretilir. Ancak şirket hiçbir modelin çok satan Mini'nin yerini alabileceği konusunda ikna olmaz. Çünkü çok satan bir modeli değiştirmek büyük risk taşıyordu. Doğru bir model olmazsa proje ve üretim maliyetleri nedeniyle batmak kaçınılmaz olurdu. Aynı yıllarda Volkswagen de aynı sorunu yaşıyordu. Dünyanın en çok satan arabası olan Beetle'ın yerini alabilecek bir model geliştirme konusunda başarısız oluyordu. Ayrıca British Leyland'ın satıştaki Marina, Allegro, Princess gibi pek çok modeli Austin, Morris ve Wolseley adı altında satılıp aynı pazarda rekabet ediyordu. Bu en büyük hatalardan biriydi. Ayrıca şirket yeni konsept modelleri ciddi para harcamıştı. 1973'te petrol krizi nedeniyle yaşanan ekonomik buhran da eklenince British Leyland batmanın eşiğine gelir. İşsizlik dalgasını engellemek isteyen İngiliz hükümeti British Leyland'ın batmasına müsaade etmez. Artık şirketin satışları düşen Mini'yi değiştirmekten başka çaresi yoktu. Avrupa'da süper mini pazarını Volkswagen Polo, Ford Fiesta, Renault 5, Fiat 127 ve Vauxhall Chevette gibi hatchback modeller domine ediyordu. British Leyland da bu tarz bir model üzerinde çalışır. Sonunda 1980'de Mini'nin yerini alan Austin Mini Metro satışa çıkar. Hala talep devam ettiği için bir yandan Mini'nin de üretimi devam eder. Hem de 2000 yılına kadar. Tam 40 yıl boyunca Mini aynı tasarımla satılmaya devam eder. 2000 yılına kadar 5.3 milyon Mini satışı yapılmıştı. British Leyland'ın adı Rover Group olarak değiştirilirken finansal sorunlar şirketin yakasını bırakmaz. 1994'te BMW Rover Group'u satın alır. BMW'nin ilk planı Mini yeni milenyuma yakışacak şekilde yeni bir versiyonla satışa çıkarmak olur. Rover 3 farklı tasarımı BMW'ye sunar. BMW'nin tasarım ekibi de tasarım alternatifleri hazırlar. Sonuçta BMW kendi tasarımını seçer ve 2000 yılında 40 yıl aradan sonra yeni Mini satışa çıkar. Bu retro tasarımla aracın ikonik tasarımını koruyan, aynı zamanda modern bir görüntü veren BMW 40 yıldır BMC'nin yapamadığını yapmayı başarır. 1.4 ve 1.6 litrelik motor seçenekleriyle daha performanslı bir otomobil olur. BMW yeni Mini'yi Mini markası adı altında satışa çıkarırken aracın adı Mini Cooper olur. Yeni model Mini hayranları tarafından çok beğenilir. Araç 2003 yılında Kuzey Amerika'da yılın otomobili seçilir. Mini Cooper yıllık 150.000 adet satış yaparken BMW durumdan oldukça memnundu. 2012 yılına kadar 2,5 milyon Mini Cooper satışı yapılır. BMW'nin elinden çıkan Mini artık basit, ucuz, yakıt tasarruflu bir otomobil değildi. Yüksek performanslı, lüks donanımlara sahip pahalı bir otomobildi. 2012'den sonra Mini'nin yıllık satış rakamları 300.000 adedin üzerine çıkar. Standart Mini'den daha uzun olan Mini Countryman ve Clubman ile çeşitlilik artar. Ayrıca 2019'da elektrikli Mini de satışa çıkar. BMW'nin sayesinde Mini premium küçük otomobil markasına dönüşür.